Merhabalar güzel insanlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda erkekler sizleri neden dener, neden sinirlendirir sorusuna bu konuda önemli 7 işareti anlatarak cevap vereceğim ve bir erkeğin sizi deneyip denemediğinin de bu şekilde farkına varmış olacaksınız. Erkeklerin sizleri denemelerinin en önemli nedenlerinden bazılarını şimdi söylemek istiyorum. Öncelikle sizin sınırlarınızı ve kendinize ne kadar saygı duyduğunuzu bu şekilde anlamaya çalışıyorlar. Bunun haricinde de sizin düzgün bir kişiliğe mi yoksa sorunlu bir ruh haline mi sahip olduğunuzu görmek istiyorlar. Hiçbir erkek sinirlendiğinde çıldıran, sağa sola saldıran bir kişiyle asla evlenmek istemeyecektir arkadaşlar. Bu yüzden daha baştan itibaren sizleri bir şekilde deniyorlar, sinirlendirmeye çalışıyorlar. Bunun için kendilerince bazı yöntemler geliştiriyorlar. Peki bu yöntemler nelerdir? Değerli arkadaşlarım, bu yöntemleri 7 işaret üzerinden değerlendirmek istiyorum. Hiç vakit kaybetmeden geçelim maddelerimize. Birinci maddemiz, mesela ilgisizlikten hiç hoşlanmadığınızı söylediniz. Erkek bu dediğinizi mutlaka aklında bir şekilde tutacaktır ama sırf sizi denemek için bilerek ilgisiz kalacaktır. İlgisiz kaldığında ağzınıza gelen her şeyi ona söylediğinizde, onu tehdit etmeye başladığınızda ya da bunun için ona ders vermeye çalıştığınızda sizden korkacaktır arkadaşlar. Eğer bu konularda sakin bir şekilde kalır ve aşırı tepkiler vermeden nazikçe onu uyarırsanız sizin kendinizden emin olan bir kadın olduğunuzu bu şekilde düşünecektir. Unutmayın, hiçbir erkek kendisine zarar verebilecek nitelikte bir kadına duygusal olarak bağlanmak istemeyecektir. Çünkü erkekler sevdikleri kadınlara karşı duygusal olarak çok daha hassastırlar. Değerli arkadaşlarım, bir erkek size bağlanmadan önce sizden bazı konularda emin olmak ister ve bunun için hassas olduğunuzu düşündüğünüz bazı konularda sizi denemeye çalışır. Eğer bu teste karşılık psikolojinizin hiç de sağlam olmadığını ve ona her türlü zararı verebileceğinize dair tepkiler verirseniz evlilik niyetinden bile bir şekilde vazgeçebilir. İkinci maddemize geçmek istiyorum. Erkekler sizi daha çok mantıksal yollardan denemeye çalıştıkları için bunu sizin hassas noktalarınıza göre yapmaya çalışırlar ve bilirler ki duygularınız çok hassastır. Değerli arkadaşlarım, duygularınızı test etmek için size kötü hissettirmesi muhtemel olan bazı konulara girerler ve bunu bilerek yaparlar. Mesela erkek arkadaşınız eski sevgililerinden bilerek bahsedecektir. Bu yolla hem sizin onu ne kadar kıskandığınızı hem de nasıl bir tepki vereceğinizi merak edecektir. Bu tepkiniz eğer bağırıp çağırarak ya da aşırı tepkisel olursa onu tamamıyla kabullenmiş olduğunuzu fark edecektir. Ve eğer sizi sinirlendirirse başka ne tür tepkiler vereceğinizi tahmin bile edemediği için sizden uzaklaşmaya başladığını gözlemleyebilirsiniz. Bazı erkekler çok çabuk sinirlendiğinizde, hemen tepki gösterdiğinizde daha neler yapabilecek kapasitede olduğunuzu ölçmek için sizi başka türlü de denemeye çalışabilirler. Daha sert tepkiler veriyorsanız eğer, sizle evlenirlerse başlarına bela olacağınızı düşünüyorlar ve evlilikten vazgeçiyorlar. Geçelim 3. maddemize. Her an değişen bir ruh haliniz varsa ve erkeğin bir kabahati olmamasına rağmen bunu ona çok fazla yansıtarak sürekli gerginlik çıkarıyorsanız erkek sizi kafasında sorunlu bir kadın olarak kodlayacaktır arkadaşlar. Tabii ki özel günlerinizde gergin olmanızdan ya da duygusal değişimler yaşamanızdan bahsetmiyorum. Bunlar gayet normal şeylerdir. Ama bu aynı gün 4 mevsimi yaşamak gibi bir hal alıyorsa ve sonuçta bu şekilde erkeğe patlıyorsanız durum vahim demektir. Erkekler denemeye gerek duymadan bile kendisine çatacak yer arayan bir kadını dengesiz olarak göreceklerdir. Karşısında sanki küçük bir kız çocuğu olduğunu ve onu devamlı olarak oyalaması gerektiğini düşünen bir erkek için o ilişki gerilim dolu bir ilişki olacaktır arkadaşlar ve evlilik niyetinden bir şekilde vazgeçecektir. Geçelim 4. maddemize. Erkekler kendi dünyalarına yakın kadınları daha çekici buluyorlar. Bir erkeğe düz ve mantıklı yaklaşan bir kadın çoğu şeyi elde eden bir kadındır. Bu dediğim çok önemli. Eğer sürekli duygularınızdan bahsederseniz erkek sizi kafasında zayıf ve korumasız olarak kodlayacaktır. Yaşanan olaylara daha mantıksal bir pencereden baktığınızda ve sizi duygularınızla vuramadığını gördüğünde size saygı duyan bir erkekle karşılaşacaksınız arkadaşlar. Diyelim ki bir yere gidiyorsunuz ve erkek arkadaşınıza bir kadın gelip adres sordu. Burada eğer başka soracak bir kişi bulamadın mı sen diye kadına çıkışırsanız ya da niye sana soruyor demek yerine dolaylı yollardan erkeğe trip atarsınız, daha da sinirinizi bozmak için çeşitli hamleler yapacaktır arkadaşlar. Erkekler bu yolla sizin için ne anlam ifade ettiklerini bu şekilde deneyerek öğrenmeye çalışacaklardır. Geçelim 5. maddemize. Erkeklere devamlı olarak kendiniz hakkında sorular sormak ve değişmeyecek şeyler konusunda bile onayını almak çok yanlıştır. Mesela sence ben güzel miyim?
Sana adres soran kız mı güzeldi yoksa ben mi gibi hiçbir alaka olmamasına rağmen kendinizi direkt olarak başka kadınlarla kıyas içine sokmaya yönelik sorularınız kendinize güvenmediğinizi düşünmesine neden olacaktır arkadaşlar. Bu konu çok kritiktir arkadaşlar. Bir kadın kendine olan güvenini, erkeğe borçlu olduğunu ima edecek herhangi bir davranışta bulunuyorsa o kadın erkek için anlamını yitirmeye başlamıştır bile. Çoğu erkek bu konuda kendilerine fikir sormanıza bile sizi kızdırmaya yönelik cevaplar verebiliyorlar ve böylece siz ona sinirlenince neler yapabileceğinizi ölçmüş oluyorlar. Diyelim ki sence benim kilom çok mu gibi soruları devamlı olarak soruyorsunuz. Size cevabı kilolu değilsin, gayet idealsin ama ekmeği biraz daha azaltsan daha iyi olur gibi tavsiyeler verirler ki hem kafanızı karıştırırlar hem de ne yani kiloluyum mu demek istedin sen demeye çalışıyorsun gibi cevaplar aldıklarında özgüveninizin çok zayıf olduğunu bu şekilde ölçmüş olurlar arkadaşlar. Sorduğunuz soruya o cümleyi kullandı diye erkeğe trip yapmak ve konuşmamak da kendinize güveninizin sadece erkeğe bağlı olduğunu düşünmesine neden olacaktır. Bu yüzden kendinizi sevmeniz ve kendinizle barışık olmanız ve enerjinizin yükselmesi için tek gerekenin erkeğin ilgisi olmadığının bilinmesi sizi çok değerli bir kadın yapacaktır. Geçelim 6. maddemize. Siz kadınlar nasıl ki cinsel olarak yararlanılmaktan korkuyorsanız erkekler de maddi olarak kullanılmaktan son derece korkuyorlar. Bu yüzden çoğu erkek maddi problemlerinden bir şekilde bahsedecek ve onu ne kadar önemsediğinizi bu yolla anlamaya çalışacaktır. Burası çok kritik arkadaşlar. İşlerim iyi gitmiyor, çok fazla borcum var, bu hafta bir yere gidemeyeceğiz, sana daha güzel bir hediye almak isterdim ama durumumu biliyorsun gibi bazı bahaneler bu şekilde uydurabilirler. Tabii ki bunu söyleyen her erkek sizi denemek için bunu söylüyor diye bir şey yoktur arkadaşlar. Ama maddi durumu iyi olan fakat kadını denemek isteyen erkekler bu denemeyi sıkça yapıyorlar. Bu bahaneleri duyduğunuzda parasız adam, boş adam, ben zengin seviyorum, beni bir yere götürmüyorsan eğer sen ne işe yararsın gibi akla zarar cevaplar vererek bir de üstüne ağzınıza gelen her şeyi sayarsanız erkek bu bahaneleri sıralayarak ne kadar doğru bir şey yaptığının farkında olacak ve sizden kurtulduğu için şükredecektir. Bu yüzden erkeklerin en çok korktuğu şey sadece maddiyatı için kendisiyle birlikte olan bir kadın olmasıdır. Geçelim 7. maddemize. Erkekler de aldatılmak konusunda son derece hassastırlar ve bu konuda endişelenirler arkadaşlar. Çünkü aldatılan bir erkeğin bunu kaldırması kadınlara göre çok zor oluyor. Erkekler bu yönüyle çok zayıftırlar. Erkekler sizle birlikteyken ya da ayrıldığınızda sizi denemek için çeşitli yöntemler izleyebilirler. Diyelim ki onunla bir süre ayrıldınız. Ayrıldıktan sonra süratle başkalarını eklemeye çalışırlar. Görünürde sizi sinirlendirecek şeyler yaparlar ama bu yaptıklarının tek amacı sizi sinirlendirerek acaba aynısını mı yapacak yoksa sakin mi kalacak olur. Eğer sakin kalırsanız bu yaptıklarına mutlaka pişman olurlar. Size değer veren bir erkek hemen ayrılık sonrasında bu tarz hareketleri sanki gözünüze sokar gibi alenen yapıyorsa en başta sizin de aynılarını yapıp yapmayacağınızı merak edecektir. Bu şekilde sizi ölçmeye çalışacaktır. Sırf o yaptı diye profilinizi mülakat merkezine çevirirseniz, her gün yeni birilerini ekleyip birden pişman olup onların hepsini silerseniz bunun hiçbir anlamı olmayacaktır. Tabii ki burada erkek yapsın siz de kabullenin diye bir şey asla söylemiyorum. Erkeklerin genelde bu tarz şeyleri ne amaçla yapabileceğine dair açıklamalar yapıyorum arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik değerli arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın, seviliyorsunuz.